Hikayemiz bir kutlamayla değil, sessiz bir sevgi gösterisiyle başlıyor. Joel'in doğum günü. Kızı Sarah'ın ona hediye ettiği o kol saati, o an odadaki o huzurlu hava aslında fırtınadan önceki son sessizlikti. Saatler gece yarısını geçtiğinde Austin sokakları sadece kaosla değil, bir babanın en büyük kabusuyla dolacaktı. Kaos bütün sokakları kaplamıştı. Patlamalar insanların ne olduğunu anlamadan birbirine saldırmasıyla başladı. Ama bizim odamız dışarıdaki canavarlar değil. Arka koltukta korkudan titreyen o küçük kız çocuğumuzdu. Joel Sarah'ı kucağına aldığında dünya onun etrafında yıkılıyordu. Ama o sadece kızının nefes alışını duymaya çalışıyordu. Ve o meşhur tepe. Kurtuluşa bu kadar yakınken onları koruması gereken bir askerin namlusuyla yüzleştikleri o an. Silah patladığında zaman durdu. Joel'un Hayır hayır ne olur. diye haykırışları hala kulaklarımda. Sarah'ın o son çırpınışları, canı yanarken babasına bakışı, bir babanın çaresizliği hiç bu kadar net görülmemişti. Joel'un hıçkırıkları arasında Sarah'ın bedeni buz keserken o kırılan saat sadece zamanı değil, Joel'un içindeki insanlığı da durdurdu. O gece Sarah ölmedi sadece. Joel'un umudu, şefkati ve geleceği de o tepede tozlu toprağın üzerinde kaldı. Biz Joel'u tanıdığımızda o artık yaşayan bir adam değil, sadece hayatta kalan bir enkazdı. Sarah'ın son nefesini verdiği o tepeden 20 yıl sonrasına medeniyetin küllerinin üzerine kurulu bir dünyaya bakıyoruz. Ancak bu felaket bildiğimiz cinsten değildi. Ne bir nükleer savaş ne de bir gökyüzü istilası. İnsanlığın sonunu getiren şey doğanın en sessiz ama en korkunç silahıydı. Cordyceps mantarı. Gerçek hayatta karıncaları birer zombiye dönüştüren bu mantar oyunda evrimleşerek rotasını insanlığa çevirdi. Beyne yerleşen, konağını hayatta tutarken onu bir canavara dönüştüren ve sadece yayılmayı amaçlayan bir organizma. Bu dünyada artık ölüm en merhametli son haline geldi. Çünkü enfeksiyonun aşamaları insanlıktan çıkışın en kan dondurucu tasviridir. Yeni enfekte olan koşucuların o hala insansı olan çığlıklarından yıllarca karanlıkta kalarak yüzleri birer mantara dönüşen ve sadece sesle avlanan tıkırdayanların yani clicker'ların o dehşet verici sesine kadar her aşama kurbanın içindeki insandan biraz daha parça koparıyor. Ama dünya sadece canavarlardan ibaret değil. Detaylara baktığınızda asıl korkutucu olanın sessizlik olduğunu anlıyorsunuz. Artık elektrik yok, internet yok, kanun yok. Şehirler doğanın pençeleri arasında yavaş yavaş eriyor. Havada uçuşan o ölümcül sporları solumamak için maskenizi takmak zorundasınız. Çünkü o sporlar sessizce ciğerlerinize yerleşmeyi bekleyen birer cellat. İşte Joel bu 20 yıl boyunca her gün bu sessizlikte ve bu canavarlarla savaştı. İnsanlık artık karantina bölgelerine hapsedilmiş bir azınlıktan ibaret. Kaynaklar tükenmiş, umut ise çoktan yasaklanmış bir kelime haline gelmiş. Tam da bu noktada o karanlık koridorlarda karşımıza bir ışık sızıyor. Ellie. Cordyceps'in kurallarını bozan o küçük kız. Aradan geçen 20 yıl Joel'u bir kaçakçıya, duygularını ise bir silaha dönüştürdü. Ta ki Ellie ile tanışana kadar. İlk başta Ellie onun için sadece bir yüktü. Bir fatura, ödenmesi gereken borç, bir kargo. Ama yol ilerledikçe terk edilmiş şehirlerin, sessiz kütüphanelerin ve tehlikeli ormanların arasında bir şey değişmeye başladı. Ellie'nin bitmek bilmeyen soruları Joel'un ördüğü o devasa duvarlarla çatlaklar açıyordu. Yıllar boyu tanışıklığımız olan Tess'in ölümüyle bu yolculuk bir görevden bir vasiyete dönüştü. Hatırlayın, Ellie ilk kez birini öldürmek zorunda kaldığında Joel ona teşekkür bile etmemişti. Çünkü ona teşekkür etmek onu bir çocuk olarak değil, bu cehennemin bir parçası olarak kabul etmek demekti. Joel buna dirense de Ellie'nin o çocuksu ama vakur duruşu Joel'un pas tutmuş kalbini yavaş yavaş eritiyordu. Karantina bölgesinin duvarlarını arkamızda bıraktığımızda sadece dışarıdaki o zifiri karanlıktan ve yağmurdan kaçtığımızı sanıyorduk. Ama o gece hayatımızı sonsuza dek değiştirecek o an yaşandı. Fedra askerleri bizi yakaladığında yapılan o rutin tarama, cihazın çıkardığı o tiz ses Joel için bir ölüm fermanı gibiydi. Ellie pozitifti. O anı hatırlayın. Joel'un gözlerindeki o saf dehşeti, karşısında oturan o küçük kız sadece birkaç saat içinde bir canavara dönüşecekti. Joel için bu tanıdığı bir hikayeydi. Kayıp, kan ve ölüm. Ellie'nin o titreyen ama kararlı sesi her şeyi durdurdu. Bakın bu ısırık 3 haftalık. Kimse bu kadar süre dayanamaz. İşte o an hikayenin kalbi atmaya başladı. 20 yıldır her gün biraz daha çürüyen bu dünya ilk kez bir mucizeyle karşılaştı. Ellie bu cehennemin içinde yanmayan tek kişiydi. O sadece bir çocuk değil. İnsanlığın bu karanlıktan çıkış biletiydi. Ateş böceklerinin lideri Marlene Joel'a imkansız bir görev vermişti. Bu küçük kızı dünyanın öbür ucundaki bir doktora ulaştırmak.
Neden mi? Çünkü Ellie'nin kanında bu salgını bitirecek, ölümü durduracak o kutsal ilaç gizliydi. Bir aşı, bir kurtuluş, bir gelecek. Joel başta buna inanmak istemedi. Çünkü umut bu dünyadaki en tehlikeli duyguydu. Ama Ellie'nin kolundaki o iyileşmiş yara izine her baktığında omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu hissettiriyordu. Artık sadece bir kaçakçı değildi. O, insanlığın son şansının koruyucusuydu. Ve bu yolculuk sadece artık yolları aşmak değil, Ellie'yi bu kurtuluşun bedeli olmaktan korumaya çalışmaktı. Yolculuğumuz bizi Pittsburgh'un kanunsuz sokaklarına attığında karşımıza sadece avcılar çıkmadı. Orada bu cehennemin içinde tutunmaya çalışan iki ruhla tanıştık. Henry ve Sam. Henry tıpkı Joel gibi tek amacı kardeşini, yani hayattaki tek varlığını korumaktı. Sam ise Ellie'den bile küçüktü. Bu dünyanın gerçeklerinden saklanmaya çalışılan ama aslında o gerçeklerin tam ortasında kalan bir çocuk. Onlarla geçirdiğimiz o kısa süre bizi bu dünyada umudun ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Ellie ve Sam'in o yıkık dökük binanın içinde oyuncaklarla oynadığı, çocuk olduklarını hatırladıkları o nadir anları düşünün. Joel ve Henry yukarıda hayatta kalma planları yaparken aşağıda iki çocuk sadece çocuk olmaya çalışıyordu. Ama bu dünyada mutluluk borç alınan bir zamandır ve bedeli her zaman ağır ödenir. Şehirden kaçışın ardından o kumsaldaki sessiz sabahı hatırlayın. Sam'in o gece ısırıldığını bilmeden geçirdiğimiz son huzurlu gece. Sabah olduğunda Ellie arkadaşını uyandırmaya gittiğinde karşılaştığı şey artık Sam değildi. O an Henry için dünyanın durduğu andı. Kendi kardeşini korumak için her şeyi yapan bir abinin o kardeşi kendi elleriyle durdurmak zorunda kalışı. Henry'nin o titreyen silahı Joel'a değil, aslında kendi kaderine doğrulttuğu o saniyeler. Benim suçum diye fısıldayışı ve ardından gelen o tek el silah sesi, o an ekran karardığında sadece Henry ve Sam'in hikayesi bitmedi. Joel'ın içindeki o korku devasa bir canavara dönüştü. Çünkü Joel o gün Henry'nin yerinde kendisini, Sam'in yerinde ise Ellie'yi gördü. Birini sevmenin bu dünyada verilebilecek en korkunç karar olduğunu Henry'nin cesedinin başında bir kez daha anladı. Kış geldiğinde roller değişti. Joel bir yatağa mahkumken Ellie sadece avlanmayı değil, öldürmeyi de öğrendi. David ile olan o sahneyi düşünün. O mutfaktaki yangın aslında Ellie'nin masumiyetinin yanıp kül olduğu andı. Joel ona ulaşıp kanlar içindeki o küçük kızı göğsüne bastırdığında ve ona kızım dediğinde aslında Sarah'ın o tepedeki yarım kalan vedasını tamamlıyordu. Artık Ellie bir kargo değildi. O Joel'un ikinci şansıydı ve bir baba ikinci şansını korumak için nelerini feda etmezdi. Hastaneye ulaştıklarında insanların kurtuluşuyla bir çocuğun hayatı arasında o korkunç terazi kuruldu. Ateş böcekleri dünyayı kurtarmak istiyordu. Joel ise dünyasını. O asansör sahnesini, Joel'un hastane koridorlarında bir ölüm makinesine dönüşünü izlerken kendimize şu soruyu sorduk. Biz olsak ne yapardık? Joel, Ellie'yi kucağına alıp o hastaneden çıkarken aslında tüm insanlığa sırtını dönüyordu. Ve o son. Jackson'ın tepesinde Ellie'nin gözlerinin içine baka baka söylenen o yalan. Joel sadece Ellie'yi kurtarmadı. Onu kendisine mahkum etti. Ellie, tamam dediğinde aslında o yalanı bildiğini ama Joel'u kaybetmemek için bu yalanla yaşamayı kabul ettiğini anladık. Bu tarihin en hüzünlü ve en bencilce mutlu sonuydu. The Last of Us Part 1 hikayesi işte böyleydi. Her anıyla unutulmaz bir başyapıttı. Serinin devamında Ellie'nin geçmişini anlatan Left Behind ve ardından Last of Us Part 2 videoları gelecek. Bu yolculuğu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şey bu Bana değil yemin ama et. Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. yemin ederim. Peki.